Selamlar, ben Burak. Yaklaşık bir senedir Unreal Engine videoları atıyorum. Kanalımda devloglar, eğitim videoları ve tutorial'lar mevcut ve katıldığım game jam'lerden de bazen kısa böyle devloglar da atıyorum. Yalnız ilk attığım Unreal Engine videosunun üzerinden tam bir sene geçmiş ve bu ilk videoyu attığımda aslında neredeyse sıfır tecrübem vardı, sıfır bilgim vardı ve sizlerle birlikte sıfırdan bu halime nasıl geldiğimi, hangi aşamalardan geçtiğimi, sizler de sıfırdan başlayacaksanız nasıl bir ilerleme kat edebileceğinizi göstermek adına bu videoyu çekiyorum. Hemen başlayalım. Maalesef her yol olduğu gibi oyun geliştiriciliği yolu da biraz zahmetli bir yol. Öyle başladım, Unreal'ı indirdim ve 1-2 video izledim, artık oyun geliştiriciliği diyemiyorsunuz maalesef. 2 tane Udemy kursu bitirdim. Bunların toplam saati 60-65 saat kadar. Yani toplam benim Unreal'da geçirdiğim sürenin belki şu ana kadar %5'i falandır bu eğitim süresi. Size tavsiyem ders planı düzgün olan, bütün içerikleri kapsayan bu tarz büyük eğitimlerle başlamanız. Benim çektiğim Unreal Engine 5 öğretiyorum serisi gibi. Temelinizin düzgün olması açısından güzel olacaktır diye düşünüyorum. İlk aldığım kurs Unreal Engine Blueprints'ti. Stephen Olbry diye bir adamın verdiği. Bunun içerisinde 3 tane bidik oyun vardı. Hemen şu oyunları hızlıca bir geçelim, bakalım neler yapmışım bu 3 oyunda. İlk oyun bildiğim bir kesici şeyler vardı ya, blok kırıcı oyunlar. Hatırladım şimdi. Baya ben buna ekstra bir şeyler de eklemiştim. Yani burada şeyi öğreniyorsunuz. Aktör nedir, pawn nedir? İşte mouse'la bu şeyi hareket ettirme, birbirine çarpan şeylerin etkileşimleri, işte candır, arayüzdür. Ya aslında şu ilk section bile Unreal Engine hakkında birçok şey kazandırıyordu. Bunu hatırladığım kadarıyla birden fazla da level yapmıştım. Adam yapıyor muydu onu hatırlamıyorum. Ben buna ekstra bir sürü şey eklemiştim. Yani başlangıç olarak o kadar güzel bir seviyede ki bu adamın kursu. Ya inanın, hiç kodlama bilmeseniz bile, çok uzak olsanız bile konsepte çok rahat bir şekilde takip edebileceğiniz bir kurstu. Bakın ikinci level'a geldiğinde de iki canlı kutular falan geliyor. Bunun tamamını oynamayacağım. Tamamını oynamak biraz saçma. Hiçbir şey yok zaten. Bu şekilde devam eden 3-4 tane daha map vardı hatırladığım kadarıyla. İkinci oyuna bakalım hemen. Birinci oyun dediğim şey ikinci oyunmuş. Maalesef oyun yok, o yüzden direkt üçüncü oyuna geçiyoruz. Ya bu kurs serisindeki en iyi oyun üçüncü oyundu. Çünkü adam öyle assetler vermişti ki gerçekten oyun sanki bitmek üzere bir oyun hissiyatı veriyordu. Hemen bir deneyelim. Puzzle oyunu bu. İlk defa işte navigation, animasyon, karakterin hareketi gibi şeyleri de öğretmişti. Ve sesler var mı bilmiyorum ama sanki yürüme sesleri falan da koymuştum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ya da direkt editörün seslerini de kısmış olabilirim. Önemli değil. İşte tıkladığında bu karakteri hareket ettiriyorsun. Şuna tıkladığında melek dönüyor ve kapı açılıyor. Sonra ikinci section'a gidiyorsun ve kamera değişiyor. Ya şu kamera change'ler bilmem neler bayağı iyi. Karakter de T-pose'da kalmış. İşte bunu açtığında açılıyor. Ama üstünden kalktığında kapanıyor. İşte şuna tıklayıp T-pose'da kalmış. Buna tıklayıp kapıyı açıyorsun. Sonra gelip buradan buraya geliyorsun. 4.25'ti proje. 4.25'ten 4.26'ya dönüştürdüm. 4.25 kalmadığı için büyük ihtimal o yüzden T-pose'da kaldı karakterler. Ne yapıyoruz burada da? Şimdi gelip bunu yapıyorum. Böyle yapınca kapı hala açık. Peki bunu çıkartabiliyor muyum artık? Aynen. O diğer iki switch bu kapının açılıp kalmasını sağlıyor. T-pose'da da çok komikler ya. Tamam, bakalım başka ne var burada. İlerletelim. Şuraya gelelim. Bakın burada bir switch daha var. Geliyorum, şunu seçiyorum. Yani bu oyun bir de mobildi. En son APK çıktısını alıp Android telefonda denemiştim de. Gayet çalışır durumdaydı ve çok güzel görünüyordu. İlk böyle gerçekten ben oyun yapabiliyorum diye hissedeceğiniz oyun bu olacaktır eminim ki. Şimdi buraya geldim. Burada ne yapıyorduk? Şurada bir tane switch hatırlıyorum. Ama ben diğerkileri görebilecek miyim buradan? Tamam. Bak bunda animasyon düzeldi. Garip bir şekilde. Şunu da alayım. Kapı kapanmayacaksa. Gel bakalım sen de. Bakın abi, zaten yani şu paket ücretsiz bir paket. Ama ücretsiz paketleri de nasıl kullanacağınızı, oyununuza nasıl entegre edebileceğinizi, nasıl kendi oyununuza uygun değişiklikler yapabileceğinizi falan da gösteriyordu. O yüzden ben çok memnun kalmıştım bundan. En son işte ikisiyle açtığınızda
Bakın şurada köprü açık değil. Şuraya ben bir switch saklamıştım. Şuraya. Bunu yaptığınızda hop köprü yukarı geliyor ve oyun bitiyor. Oyunun bir bitiş ekranı yoktu diye zannediyorum. Ama hani bayağı şey öğreneceğiniz bir şeydi. Bana da çok şey kattığını söyleyebilirim. Böylece ilk Udemy kursumu bitirmiş olduk. Peki ben ne yaptım? Bu Udemy kurslarını bitirdikten sonra özgüvenimle ilk oyun projeme giriştim. Hemen ona bir bakalım. Ve karşınızda kimselerin bilmediği PlayerUnknown'un satın almak için peşinden koştuğu Olive Royale. Ya bu oyuna o kadar hype'lanmıştım ki sanki şu oyunu bitirdiğimde multimilyoner olacağım, böyle paraların dibinden geçeceğim diye düşündüm. Evet abi, bir Battle Royale tabakta geçiyor. İnsanlar yerine zeytinler var ve geri kalan her şey bot. Sadece şu sağ alttaki, bakın çatal zaten bizi takip ediyor. Zeytini yönetiyoruz. Bu fikir nereden aklıma geldi? Bir, Ayçalar zeytin kampüsü yapıyorlardı mimarlık yüksek lisansında. Bütün konuşmalar zeytindi. İki, bu şeyi bilirsiniz, kahvaltıda hayatta çatalla alınamayan zeytinler vardır. Kayarlar durmadan. 3, neden olmasın? O zamanlar çok fazla PUBG oynuyordum. Bu üçünü birleştirerek böyle bir oyun düşündüm. Amacımız tabaktaki son zeytin olmak. Her zaman şey olur bilirsiniz, kahvaltılarda zeytinleri yersiniz. Birkaç zeytin kalır tabakta. Sonra üstüne yeni zeytinler eklenir ve en alttaki zeytinler hiçbir zaman midenize inmez. Aslında buradaki zeytinin de amacı bu. Hep hayatta kalmak işte. Hem şeyde tabakta hem de uzun süre. 2 tane de şurada buff var. Biri kontrolleri tersine çeviriyor. Şu aşağıdakiydi galiba. Evet, şu anda mesela yukarıya basıyorum, aşağı gidiyor. Aynı şekilde sağa bastığımda da sola gidiyor. Bu oyunu kazanabilmeniz için şunu yapmanız lazım. Çatal her zaman bizim gideceğimiz yönü takip ediyor. O yüzden mesela şuradaki zeytinleri yedirmek için şöyle yapıp geri çekilip o zeytini yedirmeniz lazım. Bir de şöyle bir şey var. Eğer çatal herhangi bir zeytini almazsa bir sonraki inişi daha hızlı oluyor. Yani şöyle mesela bakın gitgide çatal daha hızlı inmeye başlayacak. Fark edeceksiniz zaten. Hiçbir zeytini yedirtmemeye çalışıyorum şu anda. Bakın gitgide daha hızlı iniyor. Ya aslında üzerine çok düşündüğüm bir oyundu ve mobile çıkartmak istiyordum bunu. Ama sonra ne oldu? Oyun yüksek lisansını kazandım. Hatta şeyde de şu anda yaptığım işlerde de bu oyunu da gösteriyordum. Mobile çıkartacağım işte 2020'nin ilk çeyreğinde, 2021'in ilk çeyreğinde falan diye. Sonradan bu proje öldü. Ya gerçekten aslında üzerine düşünülürse, polişlenirse şu anda baktığımda kötü bir oyun değil. Belki sonra bir remake yapabiliriz Unreal 5'te falan bu oyuna. Duygulandım. Geçebiliriz. Oyun yüksek lisansına girdikten sonra Unreal Engine bilgimi arttırmak adına C++ kursuna da katılmak istedim. Zaten lisansta C++ kullanmıştım. Hobi olarak da C++ ile işler yapmıştım. Ancak Unreal Engine'in framework'ünü C++'da yazmak için yine bir kurs almak en doğrusu demiştim. Bu da işte 32 saatlik bir kurs. İlk kısmı düz C++ öğretirken diğerki kısmında C++ kullanarak oyun yazmayı gösteriyor. Buradaki oyunlar bitmiş oyunlar değil. Bıdık bıdık hemen hızlıca şunu da yaptım bunu da yaptım deyip geçmek istiyorum. Evet, ilk oyun Toon Tanks. Çok tatlı bir tank modeliyle birlikte işte kamera kontrolünü, kamera shake'i, bu tarz projectile'lar ve bunların C++'da geliştirilmesi çok güzel bir aslında başlangıçtı C++'a benim adıma. Yani çok basit bir fikir ama geliştirilebilirdi. İşte hepsini öldürdüğünde you win diyor. Dur bir de öleyim şunlara. Bütün condition'lar en azından görünmüş olsun. Oyun tekrar başlamıyor muydu ya? Onu bile yazmamışım gerçekten. Gideyim bir de öleyim. Böyle minik bir vur bir daha. Böyle minik bir oyundu. Diğer oyuna geçelim. Bu kursun da son oyunu bu. Yine bir tık büyük bir proje ama hemen bir oynayalım bakalım. İşte Jumper'ı var. İlk defa işte yapay zeka yazdım. Galiba bundan önce hiç yapay zeka yoktu. Güzel bir lokomosyon var. Hani o kadar ekstrem bir şey olmasa da işte yapay zeka geldiğinde takip ediyor. Bilmem ne yapıyor. Ve bunların tamamını C++'da yazdığım için bir tık da o tecrübeyi de kazanmış oldum.
Bakayım şuraya bir tane saklamış mıydım? İşte bu oyunun da mantığı, hepsini vurursan sen kazanıyorsun. Eğer ölürsen yapay zeka kazanıyor. Hepsini vurdum. 5 saniye içinde oyun tekrar ediyor. Kazandın mesajı geliyor. Şimdi bekleyeyim şu öldürsün beni. İşte bakın belli mesafeye kadar takip ediyor. Eğer görüş açısından çıkarsan seni takip etmeyi bırakıyor şöyle. En son seni gördüğün yere geliyor. Bundan kaçmak köşeleri falan dönmen lazım. Bak şu anda diğerisi bıraktı ama falan filan. Bu da C++ kursunun son oyunuydu. Bunları yaptıktan sonra artık yeteri tecrübeye sahip olduğumu düşünüp Game Jam'e katıldım. Sıra geldi Game Jam'lere. Oyun yüksek lisansına girdikten sonra, biraz da işte Unreal'la uğraştıktan sonra artık bir Game Jam'de bu tecrübelerimi ölçmek istedim ve ITOTG'nin Game Jam'ine katıldım. İlk yaptığım ve bitmiş sayılabilecek oyun da Uprising. İşte main menüsü, sesleri, müzikleri, yani ilk defa ekiple bir iş yaptığım için gerçekten o parçaların birleştiğini görmek, inanın olun, çok büyük bir mutluluk vermişti bana. Ekip de bu şekildeydi. Artı olarak bir de Ayça vardı. Ayça da UI'nin assetlerini çıkartmıştı. Game Jam'in konusu dengeydi ve biz de işte dengeyi Tower Defense Game'in tersini kurarak yaptık. Bir yapay zeka var. Yapay zeka kuleleri kuran taraf. Biz ise bu sefer kulelere saldıran taraftık. Nasıldı oyun? Hemen bir bakalım. Paramız var ve toplam kaç tane yıkmamız gereken kule var. Başlangıçta bir tank ve bir tank, 2 looter topladım. Sonra buna basıp space'e bastığımızda saldırmaya başlıyor karakterler. İşte bir looter'lar var, bir tank var, bir de atakırlar var. Tank kuleyi tanklarken looter'lar kulelerle giderek para çalıp geri dönüyorlar. Müziğin sesi fazla gelecek. Bir kısmam gerekebilir. Tamam. Müziğin sesini de kıstım. Şu anda mesela 135 param var. Ama kuleler de, yani yapay zekada bizi öldürdükçe para kazanıp kule kuruyor. Şimdi 2 looter, 2 tank alacağım. 3 atakır. Geri kalanı da loot alacağım. Bir tane daha atakır. Space'e basıp tekrar şey yapıyorum. Bu Game Jam oyunlarımın tamamı itch.io'da mevcut. Yani pek hani o kadar da amşam oyunlar değil. Ama denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Bakın mesela 2 tank olmasına rağmen 2 kule kurulduğu için tank daha çabuk öldü. Büyük ihtimal kazanamayacağım. Bunun bir şeyi vardı, triği vardı ama şu kuleyi de yıksalar en azından. Bu oyun gayet güzeldi bu arada. Birazcık polisle çok tatlı bir oyun olabilirdi. Bütün Game Jam oyunlarım öyle aslında. Tek sıkıntısı oyunu polisleyecek vakit bulamamamızdı. Şu an mesela 180 param var. Ama bu sefer daha çok kulesi var rakibin. Büyük ihtimal bu kaybetmeyle sonuçlanacak. Şurada da bir tane tank var. Buglandı. Şu anda mesela satın alım yapamıyorum. Oyun buglandı. Tekrar bir deneyeceğim. Çünkü bunun bir triği var. O triği yaparsanız kazanabiliyorsunuz. Bir tank, 2 looter'la başladığımızı hatırlıyorum. Para biriktiriyoruz. Sonra 3 tank yapıp atakır yapıp bitiriyorduk galiba oyunu. Ama ben söylemeyeyim şeyi, hani bitişi de görmeyeyim, belki merak edip oynayanlar olur. Güzel bir oyundu. 2 günde yapmıştık bunu. 3 günlük bir Game Jam de değil, 2 günlük bir Game Jam'de. Bence 2 günlük bir Game Jam için başarılı bir oyundu. İkinci Jam oyunu yine ITOTG'nin bir Game Jam'i, Frost Jam'e katıldığımız oyundu. Çahamen. Bu sefer ekibimiz daha küçük bir ekipti ve bu sefer galiba tek developer'da bendim. Oyunun geliştirme sürecini de anlattığım bir video çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi hemen bir de oyuna bakalım. Oyun bizim tam böyle buhranlı olduğumuz bir dönemdi. İTÜ'de işte birinci dönemin sonunda yüksek lisansta bir danışman hocası seçmemiz gerekiyor. Ki tezi beraber çalışalım. Ancak şöyle bir durum var. Bütün hocaların öğrenci kontenjanı dolu. Ulaşmaya çalıştığımızda da hiçbir hocaya ulaşamıyoruz. İşte
danışmanımızı seçemiyoruz ve şey korkumuz var. Hani danışman seçemeyeceğiz ve tez alamayacağız, mezun olamayacağız. Ekibin tamamı da bu sefer yüksek lisanstan arkadaşlar olduğu için böyle bir oyun yaptık. İTÜ'de geçen ya da sözde hayali bir üniversitede geçen bir oyun. Laboratuvarda doğuyoruz. Laboratuvarda böyle değişik bir neon renkle doğuyoruz ve şurada bir tane not var. Onu okuduğumuzda işte diyor ki o zamanlarda işte koronanın ilk dönemleri yarasa yedikten sonra bayıldın. Seni işte laboratuvara götürdüler, bir iki test yaptılar. Ama böyle süper güçler kazanman da pek bir şey değil, önemli değil. Bu arada da bir tane danışman seçmen lazım tezin için. Geç kalma, acele et diyor. Şurada ilk mekaniğimizle tanışıyoruz. Renk değiştirme mekaniği. Renk değiştirdiğimizde şuradaki adamlar bizi görmüyor ve arkalarındayken de görmüyor. Şuradayken rengi değiştirip bu adamın geçmesini bekliyorum. Mesela şuradaki adam beni gördüğünde çok komik bir animasyonla bizi öldürüyor. O zamanlar daha şeyleri bilmiyordum. Animasyonların içinden event göndermeyi falan bilmiyordum. Böyle çözmüştüm. Şuraya gelip renk değiştiriyoruz. Döndüğünde kurtarmış oluyor. O oraya geçerken eyvah. Yapamadım. Aşırı zor ve aşırı zevkli bir oyun. Yani şöyle 10-20 level çıkartıp oynanabilir bir seviyeye getirebiliriz aslında bunu. Ama işte bütün Game Jam oyunları olduğu gibi bu da maalesef yapıldı ve bitti kalıyor. Dur bakayım, geçmeye çalışacağım bunu. Biraz pratik gerektiriyor. Genelde Jam oyunları hep zor oluyor. Fazla geliştirecek vakit olmadığı için oyuncuyu da bir dakikada oynatıp oyundan koparmamak için zor yapmayı tercih ediyorum. Bu ne kadar iyi bir tercih bilemiyorum gerçekten. Herkesin düşüncesi farklıdır. Neyse, şuradaki checkpoint'i alalım. Hatta speedrun. Aha, speedrun. Buraya girdikten sonra kapı üstlerine kapandığı için problem yok. Burada da danışman hocamız var. Gelip onunla konuşuyoruz. Bu Mario'daki prenses mantığında danışman hocamız bu sene çok meşgulmüş. Maalesef başka danışman hocası bul diyor ve oyun bitiyor. Tatlı bir Game Jam oyunuydu. Bir sonrakine geçelim. Ya bu aslında tam bir oyun değil. Modelleme dersi sonucunda çıkarttığım ve Unity kullandığım oyun. Yani hiç memnun değildim çıkan üründen ama modelleme bilgimi en azından biraz arttırmış oldum. Hiç modelleme bilmiyordum. 3ds Max kullanmıştım. Bu işte oyunlaştırma işi de aslında tamamen sahnenin oyun ready olması, yani oyuna atılabilir halde olmasını sağlamaktı. Herhangi bir oyun amacı taşımayan bir projeydi aslında. Böyle işte biraz Dark Souls, biraz Spartacus, biraz Kara Murat, zaten projenin adı Kara Murat. Bu üçünü mergelediğim bir proje olmuştu. Kara Murat olmasının sebebi de o zaman işte bir oyun tasarlama projemiz de vardı. Onunla da birleştirmiş oldum aslında. İkisini birleştirmiş oldum. Hemen şunu da bir bitireyim hızlıca. Böyle bir kule yapmıştım. Bu kule Dark Souls 1 bilenler için Taurus Demon'a giderken karşılaştığımız kulenin neredeyse aynısı. Önce bu switch'i açıyoruz. Sonra şuradan aşağı atlayalım. Sonra gelip şuradaki switch'i de açınca kapı açılıyor ve oyun bitiyor. Ya Unity gerçekten kullanmaktan nefret ediyorum. İnşallah ömrü boyunca da kullanmak zorunda kalmam. Geçelim. Allah'ım, şu main menüyü görünce o kadar duygulandım ki. Breath of the Space ilk versiyonu, yani 0.1 versiyonu. Game Jam işte 3 günün sonunda çıkarttığımız ürün. Projede o zamanlar 6 kişi çalışıyordu ve bu 6 kişinin şu anda sadece 2 tanesi projeye devam ediyor. Geri kalan 6 arkadaşı sonradan ekledik. Hemen fazla uzatmadan bir gireyim. Oha, kamera bile çok farklı. Abi şaka gibi, flash versiyonu gibi Breath of Space'in.
Ama çok iyi görünüyor ya. Ayça çok iyi iş çıkarttı. Modellemeciler çok iyi iş çıkarttı. Yine tek developer'dım projede. Game Jam'lerde ki şeyim bu. Maalesef kaderim. 10 canım kaldı ya. Hayatta bitiremeyeceğim. Bu oyunu bitirmem lazım. Bakın nasıl kayıyor karakter. Tamam, daha dikkatli oynayacağız. Abi şöyle küçük küçük bilgiler vereyim. Örümceklerin animasyonu son gün geldi ve animasyonlar ters falandı, yani örümcek şöyle yürüyordu, şöyle yürüyordu, ters yürüyordu. Duvarların içerisinden geçebiliyorsunuz. Bu tarz bug'lar var. Onun dışında aynı odaya girip çıktığınızda galiba oksijen kazanıyorsunuz. O tarz bug'lar var. Ve her merminizde 100 oksijen kaybediyorsunuz. Aslında burada neydi ya? Lost and Found teması. Ben de demiştim. Abi biz nefes alıp veriyoruz. Her nefes alıp verdiğimizde de işte hayat enerjimizi, hayat kaynağımızı kaybedip geri kazanıyoruz demiştim. Böyle bir felsefik düşünceyle oyunu yapmıştık. Aslında biraz garip bir şey. 30 canım var. Yapabilecek miyim bakalım. Yok abi, çok zor ya. Helal olsun. İnsanlar ya, rica minnet oynatıyorsunuz Gem oyunlarının çoğunu. İnsanlar bu oyunu oynayıp bitirdi abi. Ya bu aslında biraz community'nin nasıl destekleyici, nasıl işte birbirlerine savunucu, güzel bir şeyler çıksın istiyor community ve gerçekten çok güzel işler yapanlar var. Breath of Space bunlardan biri değildi. İnsanlar ona rağmen desteklediler. İşte kaç ay boyunca Unok bize destek çıktı. Unok'un sürecinden sonra biz dersimizde devam ettirdik. Oyun proje stüdyo dersinde bunu devam ettirdik. Kutay Hoca bize kaç ay destek çıktı. Ve bu videonun sonunda size Breath of Space'in son halini göstereceğim. Yani aradaki farkı gördüğünüzde gerçekten diyeceksiniz ki, yani evet, oyunlar desteklerle bu hale geliyor. Hani bir Türk oyun projesi gördüğünüzde bu ne abi, böyle oyun mu olur, işte bir şeye bakın, işte yabancı versiyonuna bakın, yabancı versiyonun çakmasını mı yapıyorsunuz demekten önce bir oyun geliştirme sürecinin ne kadar zorlu olduğunu düşünmenizi istiyorum. Buraya geldiğinizde de oyun bitiyordu. İlk versiyonu bu şekildeydi Breath of Space'in. Bunu Ludum Dare 47'de yapmıştık. Bir sonraki oyunumuz Ludum Dare 48'den geliyor. Ve Falling Memories. İlk defa tek developer olmadığım proje direkt belli ediyor. Nasıl direkt belli ediyor? Yani main menüde bile animasyonlar falan var böyle. Yani çok mutlu olduğum bir proje. Çünkü ilk defa farklı bir türde, işte FPS türünde bir şeyler yaptım. Önce top down strateji gibi bir şey yaptık. Sonra top down stealth oyun yaptık. Sonra third person shooter yaptık. Bu da narrative first person bir oyundu. İşte options, grafik settings'i, bilmem nesi, her şeyi var. Gerçekten böyle en polishli oyunumuz diyebilirim benim katıldığım. İşte kontrol şemasını falan bile anlattık. Yani bu tamamen 3 günde çıkmış proje. Ve işte seslendirmesi falan da var. Şimdi zaten dinleyeceksiniz. Sesi gelir umarım. Our bedroom. It was almost as if the time itself has taken a hit on this place. As if it could not bear to let the dust to settle in. It was just like it was in our old times. Ya müzik beklediğimiz her şeydi. Şu müzik. Çünkü oyun aslında çok böyle yüzeysel gibi görünse de çok güzel bir hikayesi var arkasında. Genelde işte bu tarz bir odadaki puzzle'ları çözme üzerine geçiyor. Ben sadece bu odadaki puzzle'ı çözeceğim. Zaten trailer'ında da vermiştim. Trailer'ı da kanalımda mevcut.
İşte objelerle interaksiyona girebiliyorsunuz. Buradaki tek sıkıntımız şu, interaksiyona girebileceğimiz objeleri highlight etmemiz gerekiyordu. Bir tek onu yapamadık, yetiştiremedik. İşte Edward diye bir kocası var, onunla alakalı hikayelerini anlatıyor. Diyor işte bununla kahve içerdi, bilmem ne yapardı. Burada işte Edward'ın şeyi var. Burada ne diyor? Bilmem ne işte günlüğü varmış, günlüğünü yazarmış. Ya bunlar biraz detaylı şeyler yazdık. Şuradaki muma tıkladığınızda diyor ki uzun Edward diyor bütün ışıkları kapatır, mumları yakar, kitabını okurdu diyor. Buradaki puzzle'ımız bu. Bütün ışıkları kapatıp, zaten mumlar yanık. Bütün ışıkları kapattığımızda kapımız açılıyor. Bu kapı açıldığında bu beyaz ışık ve geçtikten sonra gelen şu hastanedeki işte kalp izleme sesi oyunun aslında bütün bu arkada yatan hikayesinin de birer temeli. Burada da ikinci puzzle'ımız var. Bunları çözdükten sonra en son odaya girebiliyorsunuz. Burada da tavsiyem bütün objelere tıklayın. Çok kötü bir oyun geliştirme şeyi ama bütün objeleri tıklarsanız bir şekilde çözüyorsunuz oyunu. Deathbed'e de geçebiliriz. Çok güzel bir oyundu bu da. Bunların yanında Ocak ayından beri her ay Epic Games'in vermiş olduğu 5 paketi incelediğim bir serim var. Ve şu ana kadar 9. videomuzu çektik. Yani 9 aydır her ay ben bu paketleri indirip sizler için tek tek test ediyorum. Toplam her ay neredeyse 1500 liralık ücretsiz paket veriyor ve 9'a çarptığınızda yani 10.000 liralık ücretsiz pakete sahip olmuş olduk Eylül ayına itibaren ve hani çok büyük bir olay olmadığı sürece de her ay sizler için bu Unreal Engine 5 Unreal Engine 5'te gelince bütün paketleri sizlerle birlikte incelemeye devam edeceğim bir video serim var. Bunun yanında Unreal Engine evet, doğru söylüyorsun. Bunun yanında sizlere Unreal Engine 5 öğretmeye çalıştığım, Unreal Engine 5 kullanarak bir şeyler yapabileceğiniz bir video serisi daha yayınladım. Bu toplam 7 videoluk ve yaklaşık da 4,5-5 saatlik bir video serisiyle Unreal Engine 5 kullanmaya hızlıca girebileceğiniz bir video serim de var. İlk videoda 12.800 izlenmeye ulaştı. Neredeyse kanalımın da en çok izlenen videosu oldu. Buradan çıkarım yaparsam eğer belki Unreal Engine 5 kullanarak bir mobil oyun eğitim serisi de çekmeyi düşünebilirim. Ve son olarak günümüz. Yani bir seneyi aşkın süredir Unreal ile uğraşıyorum. Ve artık büyük bir projeye girişmemizin zamanının geldiğini düşünüyorduk. Ekibimizle beraber Breath of Space'i geliştirmeye devam ettiğimi zaten kanalın takipçileri biliyorlar. Devloglar çekiyordum. Uzun süredir devlog çekmememin sebebi Unreal Engine 5'e geçerek bir tık daha ciddi bir şeylere girişmemiz. Ama sizler için artık Breath of Space'ten bir şeyler göstermeye başlayabilirim. Hatırlarsınız işte videonun aslında önceki kısımlarında da Breath of Space'in ilk halini de göstermiştim. Resmen Zero to Hero haliyle karşınızda Breath of Space'ten küçük sekanslar.